1999 Japonya. Hikayemiz 99 yılında Dr. Richard Marx adında bir vizyonerin San Jose'daki oyun geliştiricileri konferansında PlayStation 2'nin asıl gücün ortaya çıkarmasıyla başlıyor. O dönemlerde bilgisayarlı görü üzerine çalışan Richard, PlayStation 2'ye bir tane basit web kamerası bağladı ve insanların kumanda yerine doğal yollarla, hareketlerle veya belirli bir şeyi yerine getirerek, mesela işte bunu yapmak gibi, bu hareketi yapmak gibi yani, oyun oynamasını sağlamak istiyordu. Daha sonrasında Sony 2003'te Londra'daki stüdyolarıyla beraber bu vizyona ortak olmaya karar verdi. Burada gördüğünüz bu aleti, yani Eito'yu 2003'te piyasaya sürdüler. Böylece oyun konsollarındaki ilk hareket temelli oyunlar piyasaya çıkmış oldu. Mini oyun kütüphanesinde camları silmek gibi veyahut da işte ekranda uçuşan kelebekleri yeşil bir top ile veya mavi bir top ile kontrol etmeyi sağlayan basit basit oyunlar yapıldı. Tabi bunların mantığı çok basit. Kamera piksellerdeki değişime bakarak yapıyor. Mesela işte yeşil topu tutuyorum elimde. Yeşil topu hareket ettirdiğimde ekrandaki bir kelebek mesela hareket ediyor. Veyahut da işte ben elimi böyle yaptığımda cam silme oyunundaki bez ekrandaki piksel değişimine göre işte camı siliyordu. Ayrıca PlayStation'da değil ancak bu teknolojiyle yapılmış bir Ben 10 oyunu da var. Ben küçükken oynamıştım, çok severdim. Yeah! Go Boomerang! Ve cihaz sadece 2003 yılının sonuna kadar Avrupa'da 2 milyon sattı. Tabii bu cihazın olumsuzlukları da yok değildi. Örneğin belirli durumlarda hareketleri algılayamıyordu. Düşük ışıkta mesela. Veyahut da belirli bir açıdan çıktığınızda hareketlerini net algılamayabiliyordu. Tabii bunlar normal o yıllar için. Zaten ileri bir teknolojiden bahsediyorum. Yıllar 2006'ya geldiğinde Nintendo da böyle bir şey yapmak istiyordu. Ve çözümü kontrolcülerin içine ivme ölçer gömerek buldular. Ve böylece oyunlar sadece oyunculardan çıkıp evdeki anne baba, aile, kardeş oyunlarına dönmeye başladı. Örneğin Nintendo Wii alıp evinize hep beraber tenis oynayabiliyorsunuz. Ve yani bu o zamanlar için bayağı çığır açıcı bir fikirdi. Hala da öyle bence. Ardından tabii ki de Nintendo Wii her eve girmeye başladı. Avrupa'da ve Amerika'da milyonlarca satış yaptı. Ve bu durumu gören Microsoft da dedi ki hem Sony yapıyor bir şeyler, bu tür işte hareket yakalamalı oyunlar, hem de Nintendo böyle bir şey yaptı, çığır açtı. İvme ölçer koyarak, kılıç sensörlerle donatarak kumandaları. Ve dedi ki ben neden yapmıyorum? O tabii o zamanlar Xbox 360 var. Xbox 360'a Kinect'i yapmaya karar verdiler. Kinect bildiğiniz bir kamera. Hareketlerinizi algılıyor yine aynı şekilde. Bir de mikrofonu vardı yanlış bilmiyorsam. Yıl 2009 E3 fuarı. Xbox Kinect duyuruldu. Ve şimdi videonun başında dediğimiz noktaya geliyoruz. Kinect Sony'nin Eito'yu gibi sadece bir 2D ortamda, yani 2D kamera bize baktığı açıdan hareket algılayan bir kamera değildi. Daha doğrusu bir kamera değildi. İçinde kılıç sensör vardı. Bu size bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, şu anda telefonlarda kullandığımız Face ID'nin temelleri bir nevi 2009'da atılmıştı. Ve çok geçmeden Milo and Kate adında bir demo yayınlandı. Bu demoda 10 yaşındaki bir çocuk olan Milo ile işaret dili kullanarak konuşuyordunuz. Sanal bir çocuk. Ve bunu başardı Microsoft. İşaret diliyle bir nevi sanal bir makine ile iletişim kurabildi insanoğlu. Yalnızca konuşarak ve işaret dili kullanarak. Ayrıca kullandıkları bu yapay zekanın bir duygusal altyapısı olduğunu ve onunla kurulan bağların ömür boyu süreceğini söylediler. Ancak tabii ki bu proje hiçbir zaman gerçek bir oyun olarak piyasaya çıkmadı. Ancak bu demo piyasaya çıkmamış olsa da Kinect'in yapabilecekleri hakkında inanılmaz bir beklenti yarattı ve en hızlı satan tüketici elektroniği ünvanını kazandı Kinect. İlk yıllarda parti oyunları ile büyük bir patlama yaşayan Kinect ileriki yıllarda ne yazık ki bu etkisini kaybetti. Bunun en önemli sebeplerinden biri de hardcore oyunculardı. Örneğin 2012 yılında piyasaya sürülen Steel Battalion Hellwar Armor oyununda bir savaş robotunu hem oyun kolu ile hem de Kinect ile yönetmenize izin veren bir mekanik yapılmıştı. Ancak tabii ki istenilen performans alınamadı ve oyun yerden yere vuruldu. Ayrıca Kinect her ne kadar çığır açıcı bir cihaz olsa da dönemin teknolojik yetersizliklerinden kaynaklı olarak gecikmeleri yüksekti.
Ve bu da onun sonunu getiren şeylerden biri oldu. Ve Microsoft'un tabii ki de en büyük hatası olan gizlilik felaketi. Kinect'i zorunlu kıldılar Xbox One ile beraber tanıtım lansmanında. PlayStation'dan $100 daha pahalıya sattılar. O zamanlarda PlayStation 4 $400 iken Kinect ile beraber zorunlu satılan Xbox One $500'dı. Tabii ki de daha sonrasında bundan geri adım attılar ancak iş işten geçmişti. Oyuncular Kinect'i istemiyordu. Çünkü ayrıca Microsoft bunu yazılımda sürekli açık kalması gereken bir cihaz olarak ayarlamıştı. Yani Microsoft sizi sürekli dinleyebilecek ve görebilecekti. Yaptıklarınızı izleyebilecekti. Tabii ki de bu da oyuncuların hoşuna gitmedi ve Xbox One satışları ilk yıllarda çöp oldu diyebiliriz. Sonrasında tabii geri adım attılar az önce dediğim gibi. İşte Kinect'i kaldırdılar, zorunlulukları kapattılar falan filan. Gizlilik değişiklikleri yaptılar ancak tabii ki de oyuncular geri adım atmadı. Xbox One pek başarılı olamadı diyebiliriz. Ve bu da tabii ki Kinect için bir son oldu. O zamandan bu yana da artık kameralı bir konsol çıkmadı ancak hala Nintendo Switch 2'lerde işte ivme ölçer gibi veya da kızılötesi sensörler gibi hala hareket tabanlı işte tenis olur, Mario Kart olur o tür oyunlar destekleniyor. Bence güzel, zevkli oluyor böyle şeylerin olması. Ha tabii artık yok dedik. Bu kadar araştırma, projeler, e, kızılötesi teknolojileri boşa mı gitti? Tabii ki de hayır. Telefonlarımızda bulunan yüz tarama sensörleri buna en büyük örnek olacak. Videonun başlığında da olduğu gibi üçüncü kez diyorum sanırım bunu. Zamanında Kinect'in 10.000 nokta ile yaptığını Apple 30.000 nokta ile yaptı ve kusursuz bir yüz tarama sistemi oluşturdu diyebiliriz. Halen daha yani Face ID kadar başarılı olanı ben pek denk gelmedim. Hatta son zamanlarda göz teması modu da gelmişti diye biliyorum. Çoğu Android. Ben aynı zamanda Android kullanıyorum ve yani Android cihazlardaki yüz taramaları mesela o göz teması özelliği yok. Tabii bu da biraz da Apple'ın bu kullandığı kızılötesinin aşırı şekilde yüzümüzü iyi algılamasıyla alakalı. Bunun da nasıl yapıyor derseniz daha fazla kızılötesi nokta kullanarak yapıyor. Çoğu Android telefondan daha fazla kızılötesi nokta yüzümüze atıyor saniyede. Daha doğrusu bunu tam saniye diyemeyiz. 5 saniyede bir bunu yapıyor diye biliyorum. Tabii siz ilk telefonu açtığınızda yapıyor. Sonrasında da her 5 saniyede yüzünüzü inceliyor, gözünüzü inceliyor. Tabii bu veriler şifreleniyor ve gizli tutuluyor. Cihazda kalıyor. Ve tabii ki de sanal gerçeklik gözlükleri. Sanal gerçeklik gözlükleri bir sürü kızılötesi sensör bulundurmakta ve saniyede yüz binlerce nokta yaymakta. Bunu neden yapıyorlar derseniz çevrenizi tanımlamak için. O cihazlar direkt kameradan görüp işte çevreyi algılamıyor. İnteraktif şeylerde mesela bu şey vardı. Apple'ın VR'ında yaptıkları, Apple Vision Pro'da yaptıkları etrafa ekran koyma gibi şeyler veya da duvara fotoğraf asabiliyordunuz. O tür şeyler vardı. Meta'nın oyunu vardı. Evi içinde toplar dönüyordu mesela. Top atıyordunuz. Bildiğim kadarıyla öyle bir şey vardı. İşte silahlı bir oyun vardı. Kazma oyunu vardı. Hatırladığım kadarıyla konuşuyorum. Biraz ezber oldu. Özür dilerim. Bu tür şeyleri kızılötesi sensör ile odanızı saniyelerde binlerce nokta atarak ve bu noktalardan gelen geri dönüş ile odanızı tamamen aktarıyor. Kendi dijital olarak oluşturuyor. Konuşamadım, özür dilerim. Ve bu sayede bu deneyimizi yaşatıyor. Evet, nereden nereye geldik? Ben Arif Çelik. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.